Beyniniz sizi kandırabilir mi? Kendinizi ölü sanabilir ya da gerçekliğin bir şov olduğuna inanabilirsiniz. Bugün zihnin en karanlık labirentlerine dalıyoruz. Zihnin karanlık sendromları bölümünde Cotard'dan Truman'a, Ekbom'dan Kabras'a, insan beyni gerçeği nasıl paramparça eder? İşte cevaplar. Ben artık yokum. Kan dolaşımım durdu, organlarım çürüdü. Ben bir hayaletim. Bu sözler gerçek bir insana ait. Cotard sendromu adı verilen bu nadir ve ürpertici sendrom, hastaların kendilerini ölü veya organları eksik bir varlık olarak görmesine neden oluyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez, zihnin en karanlık labirentlerinden birine yolculuk edeceğiz. Yürüyen ölülerin gerçekliğini. Daha önceki bölümlerde bilinçaltı manipülasyonları ve kabusların kökenlerini inceledik. Ancak Cotard sendromu, tıp dünyasının bile çözemediği bir paradoks. Beyin bedeni reddediyor. Peki bir insan nasıl olur da kalbe atarken kendini ölü ilan eder? Cevap, beynin derinliklerinde saklı. Cotard sendromunun kökeni, beynin iki kritik noktasında yatıyor. Parietal lob ve duygusal merkezler. Parietal lob, bedenimizi algılamamızı sağlayan bir GPS gibi çalışır. Bu lob hasar gördüğünde hasta kendi bedenine yabancılaşır. Örneğin bir hasta şöyle diyor: "Aynaya baktığımda yüzümü tanıyamıyorum. Tenim soluk, sanki çoktan toprağa karışmışım." İkinci dinamik ise duygusal hipofonksiyon. Beyin duyguları işleyemez hale gelir. Hasta sevinç, korku, hatta acı bile hissedemez. Bu duygusal boşluk onu bir zombi gibi hissettirir. Tıpkı 2019'da İngiltere'deki bir vakada olduğu gibi. Depresyon tedavisi gören hasta, antidepresanların etkisiz kalması sonucu elektrokonvülsif terapi ile tedavi edildi. Çünkü bu terapi beyin kimyasını şok ederek yeniden düzenliyor. Peki bu sendromun gerçek kurbanları? Bazıları mezarlıkta uyumayı tercih ediyor. Bazıları ise açlıktan ölmek için yemekten vazgeçiyor. Cotard sendromu psikiyatrinin en nadir sendromlarından biri. Her 1 milyon kişiden sadece ikisinde görülüyor. Ancak vakaların %70'i terapi ve ilaç kombinasyonuyla kısmen iyileşebiliyor. Örneğin ben bir hayaletim diyen hasta 12 seans terapi sonrası gerçekliğe döndü. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü, zihnimizin derinliklerinde saklı bu karanlık sendromları anlatmaya devam edecek. Her yerde o. Kafamı çevirdiğim her köşede, her sokakta, hatta aynada bile. Bu çığlık, Fregolo delizyonu adı verilen ve hastaların tüm yabancı yüzleri tek bir tanıdık kişi olarak görmesine neden olan gizemli bir sendroma ait. Adını 20. yüzyılın ünlü İtalyan aktörü Leopoldo Fregoli'den alan bu sendrom, zihnin gerçeklik algısını nasıl paramparça edebileceğinin en ürkütücü örneklerinden biri. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez, birinin sıradan bir günde en yakın arkadaşını bile düşman sanıp saldırmasına yol açan bu sanrıyı inceliyor. Beynimiz neden bizi bu kadar acımasızca kandırır? Fregoli delizyonunun temelinde beynin dopamin adı verilen bir kimyasalı olan tutkusu yatıyor. Dopamin, normalde keyif ve motivasyonla ilişkilidir. Ancak bu sendromda dopamin seviyeleri adeta fırtına estirerek beyinde aşırı bağlantılar kurulmasına neden oluyor. Örneğin bir hasta markette gördüğü yabancının yüzünü eski sevgilisinin yüzüyle birleştirip "O beni takip ediyor" diye çığlık atabiliyor. İkinci mekanizma ise inanç testi hataları. Sağlıklı bir beyin gerçekliği sürekli sorgular. Ancak Fregoli hastaları bu kontrol mekanizmasını kaybeder.
Tıpkı 2015'te Amerika'da yaşanan bir vakada olduğu gibi. Hasta, arkadaş grubundaki herkesin aslında tek bir kişinin kılık değiştirmiş hali olduğuna inanarak onlara saldırdı. Çünkü beyni yüzleri birleştirip tek bir düşman yaratmıştı. Peki ya bu sanrıyı kırmak neden bu kadar zor? Çünkü dopamin beyni bir uyuşturucu gibi sarıyor ve mantığı susturuyor. Fregoli delüzyonu, psikiyatride tedavisi en zor sanrılardan biri. Antipsikotikler dopamini baskılayarak kısa süreli rahatlama sağlasa da vakaların %65'i nüksediyor. Örneğin 2020'de Fransa'da tedavi gören bir hasta, ilaçları bıraktıktan 3 ay sonra tekrar "komşum her yerde" diye haykırmaya başladı. Bu sendrom bize ne öğretiyor? Gerçeklik beynin inşa ettiği kırılgan bir illüzyon. Ve bu illüzyon bozulduğunda en masum yüzler bile birer tehdide dönüşebiliyor. Fregoli delüzyonu, insan zihninin ne kadar yaratıcı ve aynı zamanda yıkıcı olabileceğinin kanıtı. Sokaktaki arabalar dev yılanlara dönüştü. Duvarlar eriyor. Ellerim kocaman. Bu sözler Alice Harikalar Diyarında sendromu adı verilen ve dünyayı bir rüya gibi çarptıran nörolojik bir gizeme ait. Adını Lewis Carroll'ın ünlü romanından alan bu sendrom, hastaların objelerin boyutlarını, mesafelerini ve hatta kendi bedenlerini tuhaf bir distorsiyonla algılamasına neden oluyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez beynin gerçekliği yeniden yazma gücünün en şaşırtıcı örneğine tanık olacağız. Algıda beden bozulması. Daha önceki bölümlerde paranoyalar ve sanrıları inceledik. Ancak Alice sendromu gerçekliğin temel kurallarını alt üst ediyor. Peki bir insan elinin bir balon gibi şiştiğini hissedebilir mi? Ya da bir kapıyı 10 metre uzakta görürken bir adımda ona dokunabilir mi? Cevap, Alice sendromunun kökeni beynin elektriksel fırtınalarında yatıyor. Bu bölge uzamsal algı ve beden imajından sorumlu. Örneğin migren ağrısı sırasında bu bölgede yaşanan anormal aktivite hastaların etrafındaki objeleri olduğundan 10 kat büyük görmesine yol açabiliyor. Tıpkı 2018'de Japonya'da kayıtlara geçen bir vakada olduğu gibi. Hasta yolda yürürken araba farlarının dev ateş toplarına dönüştüğünü ve asfaltın dalgalandığını anlatmış. İkinci tetikleyici ise tuberoz, skleroz gibi nörolojik bozukluklardır. Beyinde oluşan tümör benzeri yapılar, sinyal karışıklığına neden olarak gerçeklik çarpıtmalarını kronik hale getirebilir. Bir hasta, bazen kafamın bedenimden ayrıldığını hissediyorum. Sanki bir oyuncak bebekmişim gibi diyor. Peki bu sendromla nasıl baş ediliyor? Çözüm, migreni tetikleyen faktörleri profilaksiyle baskılamak ve hasta için güvenli bir çevre yaratmak. Çünkü parlak ışıklar veya yüksek sesler algıyı daha da kaotik hale getirebiliyor. Alice Harikalar Diyarında sendromu genellikle çocuklarda ve migren hastalarında geçici olarak görülse de bazı vakalar kronikleşebiliyor. Araştırmalara göre migren hastalarının %15'i hayatlarında en az bir kez bu sendromu yaşıyor. Örneğin 2022'de İspanya'da tedavi gören 12 yaşındaki bir çocuk, okul koridorlarını sonsuz bir tünel gibi gördüğü için evden çıkmaktan korkmuştu. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü, zihnimizin sınırlarını zorlamaya devam edecek. Bu kadın benim eşim değil, onun bir kopyası. Bu sözler Capgras sendromu adı verilen ve hastaların en yakınlarını bile sahte birer taklitçi olarak görmesine neden olan ürpertici bir sanrının parçası. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez, sevginin ve güvenin karanlık bir illüzyona dönüştüğü bu sendromu inceliyoruz. Tanıdık olanın sahte kopyası.
Daha önceki bölümlerde paranoyalar ve gerçeklik çarpıtmalarını ele almıştık. Ancak Capgras sendromu, duygusal bağların bile bir aldatmaca olabileceğini gösteriyor. Peki bir insan eşinin gözlerinin içine bakıp "Sen onun klonusun" diye nasıl haykırabilir? Cevap, beynin yüz tanıma ve duygu işleme merkezi arasındaki kopuklukta saklı. Capgras sendromunun kökeni, beynin yüz tanıma bölgesi ile amigdala arasındaki bağın kopmasında yatıyor. Normalde sevdiğiniz birinin yüzünü gördüğünüzde amigdala sıcak bir duygu dalgası üretir. Ancak bu bağ koptuğunda hasta yüzü tanır ama onu hiçbir şeye benzetemez. Tıpkı 2016'da Avustralya'daki bir vakada olduğu gibi. Hasta karısını her gördüğünde "Sen onun robotik bir kopyasısın" diye çığlık atıyordu. Çünkü beyni karısının yüzünü tanıyor ama kalbiyle bağ kuramıyordu. Bu kopukluk hastaları paranoyak eylemlere de sürüklüyor. Örneğin eşini sahte sanan bir adam her akşam kapı kilidini değiştiriyordu. Peki bu sanrı neden bu kadar inatçı? Çünkü beyin duygusal kanıt olmadan mantığı reddediyor. Capgras sendromu antipsikotik tedavilere kısmen yanıt verse de vakaların %40'ında nüksediyor. Örneğin 2021'de Brezilya'da tedavi gören bir hasta annesini sahte ilan edip evden kaçtı. İlaçlar sanrıyı geçici olarak baskılasa da hasta "O benim annem olamaz çünkü onu hissedemiyorum" diye direniyordu. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü zihnimizin karanlık dehlizlerinde yol almaya devam edecek. Artık onların tarafındayım. Bu sözler 1974'te İsveç'te bir banka soygununda 6 gün rehin kalan bir kadına ait. Ancak serbest kaldığında kendisini esir alanlara bağlılık hissediyordu. İşte bu paradoks, Stockholm sendromu adını aldı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez mağdurun zorbaya duygusal bağlanmasının şok edici dinamiklerini inceliyoruz. Travmanın karanlık ittifakı. Stockholm sendromu psikolojinin en acımasız numaralarından biridir. Kurban özgürlüğünü değil, zalimin onayını ister. Peki bir insan kendisine işkence eden kişiye neden aşık olur? Cevap, beynin hayatta kalma içgüdüsünün karanlık bir dönüşümünde saklı. Stockholm sendromunun kökeni, beynin hayatta kalma mekanizmalarının çarpık bir savunma stratejisine dönmesinde yatıyor. Tehdit altındaki beyin iki temel refleksle hareket eder. Savaş ya da kaç. Ancak bu seçenekler imkansızsa üçüncü bir yol devreye girer. Teslimiyet ve bağlanma. Nasıl mı? İşte bir örnek. 1974'te Patty Hearst adlı bir milyoner kızı terör örgütü tarafından kaçırıldı. 2 ay sonra silahlı bir banka soygununda kendisini kaçıranlarla birlikte görüldü. Peki ne olmuştu? Beyni sürekli tehdit altında kimliğini silmiş ve saldırganla özdeşleşerek hayatta kalmaya çalışmıştı. Stockholm sendromu rehine vakalarının %8'inde görülüyor. Ancak bu sendrom sadece silahlı çatışmalarla sınırlı değil. Aile içi şiddet, tarikatlar veya toksik ilişkilerde de ortaya çıkabiliyor. Örneğin 2013'te Ohio'da 10 yıl boyunca esir tutulan 3 genç kadın kurtulduklarında bile kaçıranları savunuyordu. Peki bu sendrom neden bu kadar tehlikeli? Çünkü kurban kendi iradesini zalime devreder. Tedavi sürecinde bile hastaların %35'i savunma mekanizmalarını koruyor. Psikologlara göre bu bağı kırmak bazen yıllar alıyor. Herkes bana baksın. Bu cümle, histrionik kişilik bozukluğu olan birinin zihninde sürekli yankılanan bir çığlık. Sürekli ilgi açlığı, abartılı jestler
ve duyguların bir gösteriye dönüşmesi. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez, gerçek benliğin bir sahne performansına kurban edildiği bu sendromu inceliyoruz. Histrionik kişilik bozukluğu, insanın kendi kimliğini bir rol olarak yaşamasının dramatik sonuçlarını gösteriyor. Peki bir insan, sevgiyi neden alkışlanacak bir sahne olarak görür? Cevap, beynin ödül merkezlerinin ilgiyle beslenen karanlık bir döngüsünde saklı. Histrionik kişilik bozukluğunun kökeni, beynin dopamin ödül sisteminin aşırı aktif hale gelmesinde yatıyor. İlgi bu kişiler için bir bağımlılık. Örneğin bir hasta sosyal medyada 10 dakika beğeni almadığında kimse beni sevmiyor diye ağlama krizine giriyor. Çünkü beyni ilgiyi hayatta kalmayla eşdeğer görüyor. Bir cenazede en yüksek sesle ağlamak, bir partide aniden aşk ilan etmek gibi. Tıpkı 2019'daki Amerika'daki bir vaka örneğinde olduğu gibi. Hasta, düğünde gelinle dans ederek dikkat çekmek için sahnede bayıldı. İlişkiler derin bağlar yerine izleyici toplamak için kullanılır. Bir hasta, partnerim bana bütün gece şiirler okusun istiyorum, yoksa sıkılıyorum diye itiraf ediyor. Peki sosyal medya bu sendromu nasıl körüklüyor? Sürekli beğeni, paylaşım ve takipçi sayısı gerçek benliği sanal bir karaktere dönüştürüyor. Araştırmalar Instagram kullanıcılarının %23'ünün histrionik eğilimler gösterdiğini ortaya koyuyor. Histrionik kişilik bozukluğu toplamda %2 ya da 3 oranında görülse de sosyal medya çağında daha da yaygınlaşıyor. Ancak bu kişilerin %60'ı uzun vadede yalnızlık ve depresyonla yüzleşiyor. Çünkü gerçek sevgi bir gösteri değildir. Tedavide bilişsel davranışçı terapi ve grup terapileri kısmen etkili olsa da hastaların en büyük direnci ilgi olmadan kim olduğumu bile bilmiyorum oluyor. İnsan zihni ilgi açlığından kendi benliğini tüketebilir. Ve sosyal medyanın parlak ışıkları bu karanlık tiyatronun en büyük sahnesi haline gelmiş olabilir. Her adımım kameralarla kaydediliyor. Siz de izliyorsunuz değil mi? Bu sözler Truman Sendromu adı verilen ve kişinin tüm hayatının bir televizyon şovu olarak yayınlandığına dair takıntılı bir inanç geliştirdiği ürpertici bir sanrıya ait. Gerçeklikle kurmaca arasındaki çizginin tamamen silindiği bu sendromu inceliyoruz. Truman Sendromu, modern çağın gizli izlenme korkusunu en uç noktaya taşır. Peki bir insan en özel anlarının bile izleyici kitlesi olduğuna nasıl ikna olur? Cevap, beynin dopamin fırtınasında ve gerçeklik algısının çöküşünde saklı. Truman Sendromu'nun kökeni, beynin dopamin sisteminin aşırı aktivitesine dayanıyor. Dopamin, normalde keyif ve motivasyonla ilişkilidir. Ancak bu sendromda dopamin seviyeleri kontrolsüzce yükselerek beyni bir sanrı labirentine sürüklüyor. Örneğin, bir hasta marketteki rafların arkasına gizlenmiş kameralar olduğuna inanıyor ve her gece set ekibini yakalamak için tuzak kuruyordu. Hastalar etraflarındaki en sıradan objeleri bile gizli kamera sanıyor. 2015'te İngiltere'de bir hasta polise giderek "Hayatımın yayın haklarını iptal edin" diye başvurmuştu. Bir genç kadın Instagram hikayelerinin şovun bölümü fragmanları olduğunu düşünerek tüm hesaplarını sildi. Peki bu sanrı neden bu kadar inatçı? Çünkü beyin gerçekliği reddederek kendi kurgusal evrenini yaratıyor. Truman Sendromu genellikle paranoid şizofreni veya psikotik bozukluklarla ilişkilendiriliyor. Vakaların %70'i antipsikotik tedavilere direnç gösteriyor. Çünkü hasta, ilaçlar da senaryonun bir parçası diyerek tedaviyi reddediyor. Derimin altında böcekler geziyor. Hissediyorum. Bu çığlık, Ekbom sendromu adı verilen ve hastaların
derilerinin altında parazitler, kurtçuklar veya böcekler olduğuna dair takıntılı bir inanç geliştirdiği ürpertici bir sanrıya ait. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez zihnin bedeni işgal eden görünmez düşmanlarla nasıl savaştığını inceliyoruz. Daha önceki bölümlerde sanrılar ve gerçeklik çarpılmalarını ele aldık. Ancak Ekbom sendromu bedenle zihin arasındaki savaşın en acımasız örneği. Peki bir insan derisinin altında hiç var olmayan canlıları neden bu kadar gerçek hissedebilir? Cevap beynin dopamin dengesizliği ve somatik hipokondri ile örülü karanlık bir labirentte saklı. Normalde dopamin hareket ve motivasyonu düzenler. Ancak bu sendromda dopamin kontrolsüzce artarak en ufak bir kaşıntıyı bile işgal belirtisi olarak yorumlatıyor. Örneğin bir hasta kolundaki hafif bir karıncalanmayı kurtçuklar damarlarımda yüzüyor diye tanımlıyor ve cildini tırnaklarıyla kazıyarak kanatıyor. Hastalar derilerini katman katman soyarak parazitleri çıkarmaya çalışıyor. 2017'de Amerika'da bir kadın derisinin altından tüylü böcekler çıkardığını iddia ederek 10 kez ameliyat oldu. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Bir başka hasta evini günde 3 kez böcek ilacıyla temizliyor ve komşularını parazitleri kasıtlı olarak yayıyorsunuz diye suçluyordu. Peki bu sanrı neden bu kadar dirençli? Çünkü beyin fiziksel kanıt olmadan bile bedensel hisleri gerçek bir tehdit olarak kodluyor. Ekbom sendromu vakaların %80'inde antipsikotik tedavilere rağmen nüksediyor. Hastaların yarısı doktorların parazitleri görmezden geldiğini düşünerek tedaviyi reddediyor. 2021'de Fransa'da bir hasta derisinden örnek almak için kendi cildini bisturi ile kesti ve laboratuvara koştu. Sonuç? Hiçbir şey. Ekbom sendromu özellikle 50 yaş üstü kadınlarda 3 kat daha yaygın. Vakaların %60'ı sanrıları nedeniyle sosyal ilişkilerini tamamen kaybediyor. Bu sendrom bize ne öğretiyor? Beden, zihnin karanlık bir oyuncağı olabilir. Ekbom sendromu, gerçekle sanrı arasındaki çizgiyi kanla bulanıklaştırıyor. Ve ne yazık ki bu savaşta zafer çoğu zaman görünmez düşmanlara kalıyor. Gerçeklik sandığınız her şey bir sanrıya dönüşebilir. Bugün zihnin karanlık sendromlarının şaşırtıcı ve ürpertici dünyasını keşfettik. Peki sizce beynimiz bize neden bu kadar acımasız oyunlar oynar? Cevabınızı yorumlara yazın. Ve unutmayın, karanlık bir sonraki bölümde yeniden kapınızı çalacak. Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü gerçek korkunun ötesinde saklı.